Bütün namazlar Medine'de Kabe'den Allah'a ulaşıyor. Haşa Allah Kabe ile beraber hareket mi ediyor? Allah'a bir makam veremediğimize göre neden istediğimiz yerde namaza durmuyoruz? Diyoruz. Maksadı çok kapalı, ben anlayamadım şahsen. Allah Celle Celaluhu, bilmiyorum maksadını, bize namaz kılın diyor, biz namaz kılmada Kabe'ye doğru dönüyoruz. Bunda esasen müminlerin bir yöne teveccüh etmeleri, her hususta aralarında bir vahdet olması gerektiği gibi bunda da bir vahdet olması düşünülüyor. Müminlerin teveccüh ettiği Kabe'ye bir kutsiyet verilmiş. Kabe-i Muazzama büyük bir mananın göbeğidir orada. Beytullah, Kabe'nin içinde büyük bir mananın göbeğidir adeta. Hadis-i şeriflerin ifadesiyle yerin merkezinden ta Sidretül Münteha'ya kadar Kabe'dir. İnsan deli verse, Kabe'nin etrafında, yerin altından da dönüverse yine Kabe'nin etrafında dönmüş olacaktır. Semalara doğru çıksa ta Sidretül Münteha'ya kadar yolu vardır. Küre-i arza doğru teveccüh eden bir insan nereden olursa olsun Kabe'ye teveccüh etmiş olacaktır. Ve esas bunun ifade ettiği, arz ettiği bir mana vardır. Bu manada şudur: İnsanların bir tarafa teveccüh etmeleri, bir tarafa el açıp yalvarmaları, bir tarafa doğru başlarını eğmeleri öyle büyük bir manzara arz eder ki bunu Beytullah'ı ziyaret edenler hususiyle üst katlardan baktıkları zaman bu manayı hissetmişlerdir. Ben bir iki defa bunu kırık dökük ifadelerimle getirdim huzurunuza. Yukarıdan Beytullah'a bakıldığı zaman, Beytullah'ın içinde cemaate bakıldığı zaman, al, yeşil, pembe, sarı bir sürü insan başında allı valalı namaz kılarlar. Ve hepsi Kabe-i Muazzama, Beytullah'a müteveccih oldukları için mütedahil daireler halinde böyle dışa doğru gittikçe büyüyüverir. Ve hepsinin ortasında siyah donlu Kabe çok muhteşem, çok mehip, çok büyük görünür insanın gözüne. O en büyük insanlar, devlet reislerinden kutuplara kadar, insanın içini baktığı zaman hemen okuyan en büyük insanlara, ehl-i şuhuda kadar, asfiyaya kadar, dev insanlar Kabe'nin karşısında el pençe divan durur, kemerbeste-i ubudiyetle Allah'a karşı kulluklarını arz etmeye çalışırlar. İnsan o büyük manzarada küre-i arzı da mescit gibi düşünür. Sağdan olanlar yine Kabe'ye, soldan olanlar yine Kabe'ye, arkadan Kabe'ye, önden Kabe'ye daireleri büyütüverir. Ve öylece çepeçevre küre-i arzın bütün karalarından Beytullah'a doğru bir teveccüh müşahede eder. Eğer hayali hakikat oluverse birdenbire, insan hayalen gördüğü bu küre-i arz üzerindeki safları hakikaten görüverse, o ciddi vahdetin Allah'ın büyüklüğü adına çok şey anlattığını görecektir. Bu manayı bir de Arafat'a çıkarken ben şahsen müşahede ettim. Çeşitli yollardan Arafat'a çıkış vardır böyle, her taraftan orada bu işi vazife olarak üzerine alan kimseler, cürümlerine rağmen bu işi bir hakkın yapıyorlar. O yollardan akın akın Arafat'a gidildiğini insan görür. Tek başıma böyle rengarenk, elvan elvan insanların arasında yürüyordum. Yanından geliyor yıldırım gibi geçiyor bir insan ama hepsi Arafat'a koşuyor. Çünkü o gün oraya koşun demiş. Sırtlarında ihramlar var. Dünya adına her şeyi terk edivermiş bu cemaat. Çeşitli yollardan akan su gibi gidiyorlar oraya. Bir suyun önünün açıldığını düşünün, bir barajın yıkıldığını düşünün ama çeşitli yönlerden oraya gidiyorlar, bir merkez gibi. O manzara bana tabii ilham ettiği şey, içime attığı şey çok büyüktür. Bazen kalbin duyduğu, hissettiği şeyleri insan dile getiremez, ifade edemez. Dil, kalbin duygularını ifade eden acizdir. O kadar bana büyük geldi ki kendi kendime, Allah'ım dedim, bütün bunlar hepsi sana koşuyor. O manzara çok büyüktü, hissiyatım da çok dolgundu fakat dile getirmeden acizim onu. Beytullah'ta aynı mana ve mahiyet vardır. Bir de tersini düşünseniz bunun, insanların ayrı ayrı taraflara, istikametlere teveccüh ettiklerini düşünseniz, ruhta, gönülde bir vahdet olmayacaktır. Ayrıca bu teveccühün
tam rezonans olabilmesi için veya başka tabirle frekans denk gelebilmesi için o tarafa teveccüh ayrı bir manası vardır. Siz teveccüh edersiniz Beytullah'a, Allah Beytullah'tan size teveccüh ediverir. Yani ancak o tarafa teveccüh ettiğiniz zaman sizin için matlup neticeyi elde edebilirsiniz. Allah'ın teveccühünü elde edebilirsiniz. Bu manaya parmak basan Buhari, Müslim'de hadislerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman etmektedir. Buyuruyorlar ki, saflarınızı düz tutun diyor, saflarınızı sıkı tutun diyor. Yoksa Allah sizin simalarınızı çeviriverir diyor şu hayvana, adını da söylüyor. Simalarınızın dönmesini istemiyorsanız saflarınızı sık ve düz tutuverin. Demek ki safın düzlüğünde, sıklığında, istikametinde, teveccühünde Allah'a karşı büyük bir mana var ki, bir gaye var ki yapıldığı zaman o hasıl oluyor. İhmal edildiği zaman da insan ondan mahrum kalıyor. Teveccüh ettiğin zaman geliyor, gözünü kapadığın zaman gidiyor. Bu manaya da hadis-i şerif işaret ediyor. Eğer arkadaşımız sormak istediği şey bu ise, herkes istediği yerde, istediği tarafa dönsün diyorsa, evvela başta ubudiyettir. Bize namaz kılmayı emreden Allah itaat ediyoruz namazda, Kabe-i Muazzama'ya dönmeyi de emrediyor. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Kulluk sırrı bu. Efendimiz Medine'ye ilk teşrif ettiğinde Mescid-i Aksa'ya namaz kılıyordu. Ve arzu ediyordu ki Kabe'ye namaz kılsın. Büyük bir mana, bir sır vardı. Kur'an'ın ifadesiyle nazarını yukarılarda gezdiriyordu. Ara sıra başını semalara doğru dikiyor, vahyin gelmesini intizar ediyordu. Bir vahyi gelse de şu kıblenin yeniden Beytullah'a teveccüh mevzunda bana bir şeyler söylese. Kur'an diyor ki, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ Senin sema yüzüne nazarını gezdirmeni çok iyi görüyoruz. Endişeni de biliyoruz, ne istediğini de biliyoruz. Büyük bir mana vardı. Yerin göbeği yetiştirdiği nadide evladın nazarını kendisine doğru çekiyordu. Kutuplardaki bu çekiş, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yeniden kıblenin Beytullah olması istikametinde arzularını tehyic ediyordu. Ve sonra ayet geldi, فَوَلِّ وَچَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Yüzünü Mescid-i Haram'a çevir. Allah'ın emri o güne kadar Mescid-i Aksa'ydı. O günden sonra Mescid-i Haram oldu. Vahdet hasıl oldu. Cemaatin tevahhüd etmiş durumu Allah'ın birliğine şahidi kat'i ve insanlar arasında vahdetin sembolü olsun. Her halükarda bir olsunlar, birlik arz etsinler, bir olarak görünsünler, bir tarafa teveccüh etsinler, kıble birliği etrafında dahi birleşsinler, vahdet teessüs etsin. Bunun gibi hikmetler olabilir, Allah bilir. Fakat ben bütün bunları aşarak diyorum ki, bütün bunların verasında Allah bize Beytullah'a dönün dedi, oraya dönüyoruz. Bize deseydik Ravza-i Tahire'ye dönün, oraya dönecektik. Mescid-i Aksa'ya dönün, oraya dönecektik. İstanbul'a dönün, oraya dönecektik. Oraya ferman ettiği için oraya dönüyoruz. Ve sonra hikmetlerini artık sonradan arıyor.